İlginç bir soruyla beraberiz. Uzay istasyonuna nasıl uyunur sorusunun yanıtını arayacağız beraber. Yorucu bir günün ardından sonunda rahat bir uykuyu istemek gayet normaldir. Her insanın da bir isteğidir. Rahat yatağa serilip hakkımız olan o deliksiz uykuyu çekmekten başka bir şey istemeyiz. Ne var ki uzay apayrı bir yer ve astronotlar hem sürekli ağırlıksız çalışıyor hem de her an değişen miktarda güneş ışığına maruz kalıyor. Yani bu radyasyona da maruz kaldıklarını gösteriyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kısaca ISS'teki insanlar için rahat uyku yok. Peki nasıl uyurlar astronotlar? ISS'te yaşayan astronot arkadaşlar için güneş battı hadi uyuyalım demek yok. Dünyadaki gibi öyle yatağa serilmek pek tabii isterler. Güneş doğdu hadi kalkalım diyemeyen astronotlar da hareketler yüzünden sürekli bir mide bulantısı problemleri de bulunur. Bu da astronotları zinde tutan, sağlıklarına faydalı ve güzel bir uyku düzeni oturtmaya çalışırken bir dizi soruna yol açabilir. Ben bunu daha önceki astronot kitaplarında da okumuştum. Birçoğu özellikle ilk çıktıkları bir ay boyunca o uluslararası uzay istasyonundaki ortama alışmakta ve sağlık ve bedensel alışmaları da bayağı bir zaman alıyor. 1-1,5 ay kişiye göre de değişen bir durum bu. Astronotların sürekli maksimum verim sergilemesi gerekiyor ve tek bir geceyi uykusuz geçirmek buna sekte vurabilir. O nedenle NASA sürekli uzay seferlerini planlarken astronotların uyku düzenini de test eder. İnsanın uykusunu etkileyen birçok faktör var. Zaman, çevre, ışık ve bilişsel davranış gibi. Bu detayların astronotun uykusunu nasıl şekillendirebileceğini bilmek, NASA'nın uzun süren uzay yolculuklarını planlamasına yardımcı oluyor. Söz gelimi Mars'a yapılacak olan yolculuk kabaca 9 ay sürer ve astronotların bu uzun yol boyunca hem beden hem de zihin sağlığını korumasında uykunun büyük rolü vardır. Düşünün arkadaşlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dikey pozisyonda belirli bir yere sabitlenmiş bir vaziyette yatıyorsunuz. Yani yatay bir pozisyonda değilsiniz ve buna alışmanız gerekiyor. Ki en düşük Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan görevler 3-4 aydan başlıyor. 3-4 ay boyunca bu durumu yaşıyorsunuz. Amaç her gece 8 saat uyumak ama bu normalde olmuyor. Astronotlar gecede ortalama 5 ya da 6 saat uyuyabiliyorlar. Her astronotun kendi kamerası var. Bu kameralar astronotun yatay bir yatakta değil de dikey uyku tulumunda uyuduğu yerin adı. Ancak böyle bir uyku deyim yerinde ise tümüyle sıkıcı ve yorucudur. Bizler dünyada uyurken bir yere temas ettiğimiz yerin baskısını hissetmeye alışkın canlılarız. Yerçekimsiz ortamda uyurken ise bu temas baskısı hissedilemeyecek kadar azdır. Kendinizi ne kadar sıkı sarmalarsanız sarmalayın, havada süzülüyormuş hissi yaşarsınız. Astronotların bu konudaki en büyük şikayetinin yorganın ağırlığını hissetmemek olduğunu söylemek sanırım yeterli olur. Ayrıca daha önceden bahsettiğimiz yerçekimsizliğin yarattığı sıkıntıları da hatırlayın. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, dikey konumda uyumaya çalışıyorsunuz ve bunu en düşük düzeyde 4 ay gibi bir süre yaşıyorsunuz. Bedenen de buna hazırlıklı değilsiniz. Sürekli dünya ortamında yaşamışsınız ve belli bir kütle çekimi altındasınız dünyadayken. Haliyle ağırlıksız bir ortamda yaşam sürdürmek gerçekten zorlayıcı bir süreç. Zaten astronotlar bu eğitimleri alırlarken de çok zorlu eğitimlerden geçmelerinin sebepleri de bunlar. Bu hissizlik çoğu astronotun iyi bir uyku çekmesinin önüne geçer ve uyumak güçleşir. Yani yerçekimsiz ortam uyku eylemini bile bir sıkıntıya dönüştürür. Yıllar önce uzayda uzun zamanlı ilk kalkışların gerçekleştiği
Mir uzay istasyonunda kozmonotların uyuyabilmek için biraz alkol aldıkları, hatta hafif uyuşturucu ilaçları tercih ettiklerini belirtmemiz gerekiyor. Tabii bu geçici bir süreçtir. Haftalar geçip de sürekli yer çekimsizliğe alıştığınızda uyumak için alkol veya uyutucu ilaç alma tercihimiz de sona erer. Astronotlar ortalama 8 saat özel olarak tasarlanmış uyku çantalarında ya da uyku istasyonlarında uyurlar. Uyku çantaları az yer kaplar ve her yere yerleştirilebilir. Düşük yer çekiminde yastığa ihtiyaç yoktur. Fakat astronot isterse yastık veya battaniye kullanabilir, bağlamak şartıyla tabii ki. Astronotların sabit kalması için uyku çantası içerisinde kemer vardır. Dışarıda ise astronotların çıkabilmesi için fermuar mevcuttur. Uyku istasyonlarında ise bir tane uyku çantası, kişisel eşyalar için dolap, ışık ve havalandırma vardır. Fakat uyunacak yer iyi seçilmelidir. Dünyada oksijen alıp karbondioksiti dışarıya verdiğimizde yer çekimi karbondioksiti ağzımızdan uzaklaştırır. Uzayda böyle bir şey yoktur. Astronot havalandırmayı kullanmazsa boğulabilir. Astronotlar genel olarak yer kontrol merkezinden kapsül iletişim subayı tarafından uyandırılıyorlar. Bazense sürpriz için ünlü isimler tarafından uyandırılabiliyorlar. Ayrıca bu konu hakkında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilmiş bir astronotun tanıtım yaptığı videolar mevcut. YouTube'da bulabilirsiniz, çeşitli videoları mevcut. Hatta uyurken hangi ortamda kaldıklarını merak edenler olursa, ki ben video içerisinde de birkaç tane fotoğraflarını eklemiş olurum. Orada da görebilirsiniz. Detaylı videolarını da izleyebilirsiniz. Ben biliyorsunuz kanalımda da mevcut 2-3 adet astronotun kendi hayatlarını anlattığı kitaplarını da belli başlı podcast olarak kanalımda vermiştim. Onları da bulabilirsiniz. Scott Kelly, Chris Hadfield, Tim Peake gibi astronotların kitaplarını okudum ve onların özetlerini kanalımda paylaştım. Hepsinin ortak söylemleri, ilk uluslararası uzay istasyonuna ulaşıldığında vücudun yer çekimsiz ortamdan oraya alışması belli bir süreç alıyor. Hele ki uykuyu düşünün arkadaşlar. Uyuyamadığınız zaman ya da uyku alamadığınız zaman ne kadar verimsiz olduğunuzu düşünün ve bunu yer çekimsiz bir ortamda bir şeye bağlı olarak uyumaya çalıştığınızı hayal edin. İşte bu şekilde hayal ettiğinizde yaşadıkları ortamı ve maruz kaldıkları durumu algılayabiliyorsunuz. Diyebilirsiniz ki yatay pozisyonda bir şekilde sabitlenseler bu sefer de sanki yatağa bağlanmış gibi bir his yaratır, ki çok da böyle yatağa bağlanma gibi değil. Serbest süzülür vaziyette yatay konumda kalmış olursunuz. Kalkma derdiniz olur, nereye sabitleyeceksiniz ve yer konusunda büyük sıkıntı yaratır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun belli bir kapasitesi var. Onu da düzgün kullanmak gerekiyor. Dikey pozisyonda yerden de tasarruf edilmiş oluyor. Evet arkadaşlar, uzay istasyonunda nasıl uyunur sorusuna kapsamlı bir yanıt vermeye çalıştık. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.